Peki şimdi ameliyat çeşitlerimize başlayalım. Bir cerrah olarak tabii ki benim çok merak ettiğim şeyler var yani, ama böyle saçtan başlayacağız, Üstten ayağa aşağı kadar doğru. devam Peki. edeceğiz. Saçla ilgili, saç dökülmeleriyle ilgili kardeşime mesela şimdi erkek kardeşim Aha. Turkish Airlines ya Türkiye. O benden Turkish bilgi almamı Airlines. istedi. Ben Evet. dedim Nurettin'le görüşeceğim. Şuraları açılmaya başladı. Ne yapıyoruz hocam mesela? Buralar açılmaya başladı. İlk yapılacak şey nedir? İlk yapılacak şey her şeyde olduğu gibi Sarımsak sürelim. jiletle nokta nokta delik açıyoruz eskiden olduğu gibi oradan tüy çıksın diye. Şimdi ilk yapılacak şey önce dökülme tipini anlamak lazım. İşte male pattern alopecia dediğimiz erkek tipi saç dökülmesi mi değil mi? Özellikle bayan saç dökülmelerine dikkat etmek lazım. Bazı hormonal bozukluklar, yine demir eksikliği anemisinden D vitamini eksikliği anemisine kadar bir sürü neden var. Önce bu nedenleri bir ortaya koymak lazım. Bunlara bağlı değilse, 2. Dermatolojik bir hastalık var mı tabanda? Yani bir cildiye hastalığı var mı? Bir egzama havası var mı? Bir dermatiti var mı? Mantar enfeksiyonu var mı? Bunlara bakmak lazım saçlı derisine. Bu da yok. Klasik halk içinde bildiğimiz erkek tipi saç dökülmesi. Genelde M şeklinde ön taraftan başlayan, ki her zaman öyle değildir. Saçların geriye doğru giderek seyrekleşmesi. Bunun düzeltilmesi için yapılacak işlem saç ekimi. Cerrahi yöntem. Tabii saç ekimine gelene kadar bir sürü önlemlerimiz var. Bazı özel takviyeler, şampuanlar, bakım kremleri alınabiliyor. Bütün bunlara rağmen artık veya PRP uygulamaları var olan saç telleri canlandırılmaya, saç kökleri daha gürleştirilmeye çalışılabiliyor. Ama kaybolmuşsa, artık orada kök yoksa, bir yerde kökü yoksa bir bitkinin, o bitkinin dalı da yok, çiçeği de yok. Böyle düşünmek lazım. Donör alan. Donör alan ne demek? Türkçe verici alan demek. Bir de resipiyent alan, alıcı alan. Bütün graft uygulamalarında, yani yama uygulamalarında olduğu gibi graft dediğimiz kök, bu deri grafti olursa yanıkta kullanılır, kıkırdak grafti olursa burunda kullanılır, kemik grafti olursa ortopedik ameliyatlarda kullanılır, saç grafti olursa da saçta kullanılır. Bir tane bizim donör alanımız var. Sağlıklı donör alanı ensemizin arkasında, iki kulağımızın arasındaki bölge. Dikkat edersen çok derin saç dökülmesi olan insanlarda bile hemen hemen şu bölgede bir saçlı alan vardır. Bu bizim erkeklerdeki erkeklik hormonundan etkilenmeyen saç tellerinin bulunduğu alandır. Buradaki saçların tek tek kökleriyle beraber belli aralıklarla çıkartılması, bunların bir kabın içinde bekletilmesi, sonra ön bölümde belirlediğimiz nereye saç ekimi yapacaksak o alana tek tek çıkardığımız kök sayısı kadar ufak deliklerin açılması ve tek tek bu köklerin buraya yerleştirilmesi. Biz bu işleme FUE ediyoruz. Follicular Unit Extraction, yani folikülleri ünite olarak çıkartıp başka bir yere implante etme. Bu aslında bir graft ameliyatı. 3000 ise 3000, 4000 ise 4000, 5000 ise 5000, 7000 ise 7000 tane kökü tek tek çıkarıyorsunuz. Tek tek onlara birer kuyucuk hazırlıyorsunuz ve tek tek onları yerine yapıyorsunuz. Ve bunu bütün hepsini lokal anestezi altında yapıyorsunuz genellikle. Genellikle. Sonra o saçı nereye diksek çıkıyor mu hocam? Şimdi mesela böyle hani bıyık yok adamda. Sakal Kafadan ekimine alıp buraya yapılıyor. Ya atıyorum Çok hani sıkça buradan yapılıyor. aldın buraya diktin, çıkıyor mu bu? Genellikle yüz bölgesine isteniyor. Ya genellikle o bölgede değil de oraları alıcı alan olarak kullanılır, verici alan olarak kullanılır. Mesela arka bölümde yeteri kadar saç yok. Göğüs bölgesinden veya bacak bölgesinden saç kökleri de alınabiliyor. Ha. Tabii ki oradaki saçların kıllık foliküllerinin ya da greftlerin kalitesi gerçek saçlı derinin kalitesi kadar değil. O biraz daha sıklaştırmak için. Burada önemli bir şey var. Yapan ekibin bu işi ne kadar bildiği, ne kadar ehil olduğu ve ne kadar deneyimli olduğu ile ilgili. Çünkü belki hatırlarsın, bundan 25-30 yıl önce yapılan saç ekimlerinde herkesin önü böyle cetvelle çizilmiş gibi dümdüzdü. Hatta biz buna saksı görünümü derdik. Çim adam. Çim adam görünümü derdik. Şimdi artık öyle değil. Çok daha doğal bir ön saçlı deri çizgisi oluşturuluyor. Bunun da belli kuralları var. Tabii yapıldıkça daha estetik hale geliyor. Ön bölümün sıklığı, arka bölümün sıklığı, ön tarafın ne kadarının kapatılacağının da iyi bir planlama içinde yapılması lazım. Evet. Ama biz Türkiye olarak ve özellikle İstanbul olarak, hatta geçenlerde bir video izledim. Bir pasaport kontrolünden geçmeye çalışan bir İngiliz vatandaşı polis durduruyor, bu sen değilsin diye, bakıyor saç ektirmiş, Türkiye'den geliyorum falan diye. Gerçekten
dünyada en fazla saç ekiminin yapıldığı şehirde yaşıyoruz, İstanbul'da. Değil mi? Peki acayip bir şey soracağım şimdi. Tabii. Ben, muhtemelen bunu keseriz ama şimdi mesela Gökçe'nin saçları çok kaliteli, çok güzel. Benim döküldü saçım diyelim ki Gökçe'den yani Gökçe'yi doner olarak Alamayız. O Neden? bir organ naklidir. Ha. Şimdi Gökçe'den kan transferi istiyor. Kan lazım oldu sana. Gökçe'nin kan grubunu bilmeden kendine kan taktırır mısın Gökçe'den alınan kanı? Taktıramazsın. Ama saç bu sonuçta. O da bir canlı hücre. Canlı hücre olarak alıyoruz ve orada ömür boyu yaşıyor. O yüzden de buradaki saçlar dökülmüyor bir daha tutunduktan sonra. Ha. Ve uzuyorlar. Normal doğal saçın oluyor. Çok enteresan. O yüzden ama. asla başka birinin saçı başka birine alınıp da konulamaz. Ha, bundan 20 yıl sonra öyle bir ilaç çıkar, 50 yıl sonra kişilerin organlarının veya dokularının birbirine uyumsuzluğunu ortadan kaldıracak, şu anda ütopik gibi görünen, bundan 50 yıl önce de ütopya olarak görünen bir sürü şey şu anda gerçekleşti. Ama şu anki teknolojiyle bu bir dokudur. Kan grubunu bilmediği bir insandan kan alamayacağın gibi sana ait olmayan bir saçı başkasına kullanamazsın. Öyle bir şey olacak olsa göbeğimdeki yağları alır bütün hastalarıma verirdim. Yağ nakli de yapabilirsin öyle bir durumda. Biz insanların liposuction'la yağlarını alıyoruz, yüzüne koyuyoruz. Ama sadece kendisinden aldığımızı koyuyoruz. Başkasından aldığımızı koyamıyoruz. Hücreler tutmayacak. Aynen öyle. Anladım.